Deprem bölgesinde en duygusallaştığınız an hangisiydi? Çocuğu kurtaramadığım an. Ben yıllarca acil serviste çalıştım. Çok fazla insan kaybettim. İlk defa bir çocuk kaybettim. Enkazdan çıkarttığımız kişinin kardeşiyle konuşabileceği herhangi bir zaman dilimi olmuş olması mümkün değil. Fakat o enkazda kaldığı uzun zaman boyunca kardeşiyle konuştuğunu düşünüyor hala. Rabbim onu yalnız bırakmamış orada. Yani orada onu korkmasın o karanlıkta diye. Öyle bir ortam ki çok sayıda ölüm var. Yani ölmüşünü bulan bir de beden bütünlüğü bozulmamışsa şükürler olsun diyor. Ölmüşünü bulanların feryadı maalesef çok kötü. Kardeşini çıkarabildik sadece. Anne baba hepsi içeride vefat. Koltuğun arasına sıkışmışlar. Abi ne yapıyor? Ailesini arıyor. Aykut Kalenderoğlu, 38 yaşındayım. İstanbul'da, kamuda çalışıyorum. AFAD gönüllüsüyüm. Sabah servise bindim. Çok erken vakitte biniyorum servise. Ve Twitter'dan hemen öğrendim depremin olduğunu. Arkadaşımı ararken arkadan çağrı geldi. Ben de ekipten arandığımı anladım. Çünkü WhatsApp grubuna çağrılabilirsiniz gibi bir açık bir cümle yazmışlardı. Ben de tabii kudurdum, yerimde duramadım. Hemen amiri defalarca aradım. Biz de ekibi tamamladık. Abi dedim bu kadar kısa sürede nasıl tamamladın ekibi? Ben de aradım ekip liderini defalarca. Biz ekip oluşturduk. Seni ikinci grupla göndeririz dedi. Ben duramam. Zaten hep olayın içinde olmak isterim ben. Duramadım tabii elimde. Defalarca taciz boyutuna varan aramalarla amiri aradım. 21. olarak normalde 20 kişi gidiyordu. Ben 21. olarak herkesin ismi soy ismi çıktığıyla alınmış. İsim soy isim kan grubu TC. Benimki Aykut Kalenderoğlu yazıyor. Sadece elle. O şekilde bana gelme demelerine rağmen eve gidip eşyalarımı hazırlayıp, iş yerinden araba ayarlayıp havalana doğru yola çıktım. Sonra sağ olsunlar baretimi, montumu ayarlamışlar. O şekilde ekibe dahil oldum. Ardından Adana'ya uçuşumuz gerçekleşti. Ben Nebi Aras, Beykoz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum şu an. İlk ve acil yardım programında görev alıyorum. Arama kurtarma ekibi kurduk. Oluşturduğumuz öğrencilerle birlikte deprem bölgesine bu şekilde gittik. Sabah oldu, AFAD binası, il binasının önündeydik. Bir baba geldi, hiç unutmuyorum haykırışını. Benim çocuğum enkaz altında, siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Aslında biz ekip olarak orada kendimize geldik. Evet, yani şu an iş makineleri aslında bekliyoruz, yardım malzemeleri bekliyoruz çalışabilmek için, duvarları kırabilmek için, işte hava yastıkları atıyorum, en ufak malzemelerden bahsediyorum. Bunların olması gerekiyor bir enkaz alanına girebilmeniz için. Ama biz ilk aşamada hani bunlar gelmese bile gidip görelim, en azından yapabileceğimiz bir şey varsa ufak çaplı malzemelerle de yapabiliriz diye aslında ilk gün AFAD'ın yönlendirmesiyle bir Özbek köyüne gittik ilk olarak. Sabah o babanın haykırışından sonra artık yerimizde duramadık. İlk gün ekip vardı, her yerden ses vardı. İkinci gün ekibimiz vardı, malzemelerimiz vardı ama sesler azalmaya başlamıştı. Yani çok zordu aslında oradakileri anlatmak bizim için çok zor. Hani ben ateş düştüğü yeri yakar diye biz biliyorduk ama maalesef ateş düştüğü yeri yakmıyor. Burada hepimizin içi yandı. Özbek köyünde 3 katlı bir binaydı. İlk 2 katı neredeyse çökmüş bir şekilde. En alt katta moloz yığınları. Şişli ekibinden arkadaşlarla tanıştık. Aykut abilerle orada tanıştık. Önde Nebi ve Kadir hocaların eşliğinde çalışma vardı. Ben de çalıştığım işten dolayı bir binanın etrafına mutlaka bir dolaşırım. Başka bir yer var mı diye. Binanın arkasında dolaştığımda bir madenci abi kazmaya başlamış. O da benim gibi düşünmüş olacak ki. Ben dedim abi destek verebilirim sana. Sonrasında diğer ekip arkadaşlarımız da sağ olsunlar geldiler. Her biri ayrı ayrı. Sanki 40 yıldır bu işi yapıyormuşuz gibi başladık. İçeride Fatma'nın sesi geliyordu. Konuşabiliyordu. Biraz haliyle 30 saattir orada olduğu için tabii ki üzgün bir ses tonuyla ve içeriden bir kibrit yanma sesi. Sürekli kibrit yakıyor. Şimdi Nebi'nin de söylediği gibi annenin organları maalesef ilk yıkılır yıkılmaz enkaz altında kaldığı için haliyle kızın üzerinde onu görmesine rağmen abi annem öldü mü diye sorması, kibrit çakarak devamlı annesine bakması. Sonrasında tabii televizyonlarda hep görüyoruz o enkaz altından çıkarılan insanların görüntülerini. Tabii o ana kadar ne yaşanır hiç bilmiyoruz. Onu da orada gördük ve o enkazdan sonra ilk Fatma'nın yüzünü gördüğümde
Çok tuhaf oldum. Fatma'yı çıkardığımızda Fatma gökyüzünü gördüğünde o da çok tuhaf oldu. Çok garip hissetti. Yani meğer bir gökyüzüne bakmak aslında çok basit bir şükür sebebiymiş. Farkında değilmişiz. Kızın yaşamış olduğu travmayı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani kız arkadaş küçük hol gibi bir koridora düşmüş. Ayakları şu şekilde uzatmış. Sağ bacağı ayakta. Kız oturuyor. Annesi sol ayağının üzerine yatıyor. Kız bu şekilde, anne bu şekilde. İslam dediğimiz arkadaş da amcaları da bu şekildeydi. Anne kızın ayağının üzerine geldiği için kızı ilk aşamada kurtarmak bizim için çok zordu. O yüzden diğer ekipten arkadaşlar binanın yan tarafından delik açarak içeriye girebildiler ve o şekilde kız arkadaşa ulaştık. Şimdi içeriye girdiğimizde annenin maalesef parçalanmış bir haldeydi bazı kısımları. Kız 48 saat boyunca annesinin önünde o şekilde durduğunu bilerek yardım bekliyor. Yani ve kızı oradan çıkarabilmek için de maalesef annenin bacağının bir kısmı kesmek zorunda kalındı. Hani kızın yüzü falan kapatıldı hani görmemesi açısından ama İslam diye bir beyefendiydi. Yaklaşık 37-38 yaşlarında, İslam'dı ismi. Kendisinden yardım istedik. Hani aşağıda ne durumdasınız diye anlatmasını istedik. Daha sonra yerimizi belirleyip bir delik açtık. Videoları da vardı zaten. O delikten 2 tane çocuk çıkardık ilk gün, ilk saatlerde daha doğrusu. 2 kızımızı daha dışarıya çıkardık ama aşağıda maalesef bir anne, bir büyük baba, bir de İslam adında o beyefendiyi kaybettik. Aslında ilk vardığımızda İslam'la akşama kadar konuştuk. Aslında onun sayesinde oradaki insanlara rahat rahat ulaşabildik. İslam bize yol gösterdi. Hani aşağıda olanları nereden nasıl girebileceğimizi ama maalesef kendisinin üzerindeki yük miktarı biraz fazlaydı. Aslında o amcaları oluyor çıkardığımız kızların. İslam'ın üstüne yük bindiği için kızlar çok fazla yüke maruz kalmamışlardı. Bir de annemiz vardı. Maalesef olay yerinde hayatını kaybetmişti. Onlar sayesinde kızların üstüne çok fazla yük binmemişti ve o şekilde çıkardık ama İslam'la akşama kadar muhabbet ettik biz. Yani hani İslam çıkaracağız seni bir şekilde yapacağız. Ama maalesef İslam'ı çıkarmadan önce hayatını kaybetti. İslam'ı kaybettiğimizi söylemek benim için çok zordu. Çünkü biz İslam'ı dışarıya çıkarmaya çalışırken oradaki ekipten de kendi akrabalarından da yardım istedik. Onlar da bize yardımcı oluyorlardı. Hilti kullanımında işte ispirelli demirlerin kesiminde. Onlar da bize yardımcı oluyorlardı. Yani İslam'ı kaybettiğimizi söylediğimizde hani nasıl olur? Hani İslam sizinle konuşuyordu. Hani biz de konuşuyorduk. İslam canlıydı. Nasıl olur diye. O haberi vermek birazcık zor oluyor maalesef. İslam'ın ölüm haberini abisine verdiğinde oradaki feryadı, ağlaması. Yani tabii insanız biz de her ne kadar arama kurtarmacı olsak da çok etkiledi. Ona o haberi verdiğimizde gerçekten yıkılmıştı yani. Sakinleştiriyoruz ama işte nereye kadar, ne yapabiliriz başka bilmiyorum. Yani enkaz öyle bir deneyim ki insan için. Hani böyle çocuk böyle o kadar çok ağlamış ve göz pınarları kurumuş artık yani ağlayacak gözyaşı kalmamış. Geliyor çok soğukkanlı böyle o kadar soğukkanlı ki şurada annem diyor buna bir bakar mısınız diyor. Annen orada sesini mi duydun diyoruz. Yok yok diyor sesini duymadım biliyorum öldü yani annem orada öldü onu çıkartır mısınız diyor. Ama kardeşim diyorum şu anda bak bir canlı temasımız var. Onun yanına gitmemiz daha doğru olur. İşte o canlı teması sonuçta oradan canlı çıkartabiliriz onu diyorum. Evet doğru söylüyorsun diyor. Tamam o zaman diyor ben bekliyorum. Annemi birazdan çıkartırsınız. Onu çıkarttıktan sonra annemi çıkartır mısınız? Annemi cenazesine götürmek istiyorum diyor. Annemi cenazesine götürmek istiyorum diyor bir çocuk yani. Aradığımız kişinin 1.80 boylarında uzun boylu birisi olduğunu biliyoruz. 1 metrelik bir moloz yığını var. Bir koridorun içinde, koridorun başından ve sonundan gözlem almışız. Yani iki taraftan da görüşümüz var. Ama ortasında 1 metrelik bir moloz yığını var. O moloz yığını da yani
baktığında böyle birisini içine alabilecek bir moloz yığını değil gibi. Bu şahıs deprem olduğu anda odadan çıkıyor. Düz bir zeminde yukarı doğru annesigilin odasına doğru yürümeye başlıyor. Sonra enkaz artık ön tarafa çökmeye, yani bina ön tarafa çökmeye başladığında, zeminden bir kayma yaşandığında geri doğru hareket ettiği için çocuk dizlerinin üstüne düşüyor önce sarsıntı kaynaklı. Sonra gerisine doğru düşüyor, bükülüyor ve 1 metrelik molozun altında kalıyor ve bunların hepsi muhtemelen enkazın oluştuğu ilk anda oluyor. Yani enkazdan çıkarttığımız kişinin kardeşiyle konuşabileceği herhangi bir zaman dilimi olmuş olması mümkün değil. Fakat o enkazda kaldığı uzun zaman boyunca kardeşiyle konuştuğunu düşünüyor hala. Rabbim onu yalnız bırakmamış orada. Yani orada onu korkmasın o karanlıkta diye, yalnız kalmasın diye o kardeşiyle iletişimde tutmuş. Sonra kardeşinin cenazesini çıkardık. Bu kadar büyük bir deprem olduğunun farkına varmış mıydınız? Çünkü ilkten insan inanamıyor böyle. Haberlerin abartısı var. Haberlere belki çok güvenemiyoruz. Twitter'ın bazen abartısı oluyor. Belki de günün yarısına kadar biz nasıl bir deprem olduğunu anlayamadık yani. Hani yakın zamanda bir Van depremi var, İzmir depremi var filan ya. Çok daha büyüğü olduğunu anında anladım. 40 yaşına yaklaştım. 10 yılı çocuklukla geçse 30 yıllık hayatım boyunca 4. seviye uluslararası yardım çağrısında bulunan bir felaket ben bilmiyorum. Ve Türkiye'de bu konuda 40. dakikada, depremden 40 dakika sonra bunu anlayıp, bu kadar büyük bir afet, felaket olduğunu kavrayıp 4. seviye verdiğinde ben anladım olayın büyüklüğünü. O yüzden de zaten duramadım. İlk defa enkaz gördük. Beni normalde kan tutar ama korku filmlerinde görüp kapattığım sahnelerin çok daha fazlasını orada gördüm. Arkadaşlarımız da gördüler. Birçok sahne oldu. İlk Görkem'in, Nebiler'in çıkardığı çocuklardan sonraki üzülme anından başlayıp da işte son gece, 6. gece ses aldık diye gittiğimizde sesi alamamamız, ses alamadık ve dönerken halkın orada bizi giderken izlemesi çaresizce birçok şeye şahit olduk. En duygusallaştığınız an hangisiydi? Aslında 3 tane. Olayın büyüklüğünü idrak ettikten sonra arkadaşlarımla sosyal medya aracılığıyla veya işte mesajlaşarak helallik istedim. Sağ olsun arkadaşlarım da hepsi geri dönüş yaptılar. Ama her abi kardeş arasında olan tartışmalar benim de abimle olduğu gibi abime de tabii mesaj gönderdim ve biraz da aramız belki soğuk olabilir o an. Bana bir mesaj yazdı ve ben ağlamaya başladım. O an çok duygusaldı. Kardeşim benim hakkım sana sonuna kadar helaldir. Orada arama kurtarma faaliyetine gidiyorsun. Çok büyük bir iş yapıyorsun. Oradaki tüm arkadaşlarına selam söyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ağlamaya başladım otobüste. İlk duygusal anım buydu. İkincisi, hep dediğim gibi televizyonlardan izlediğimiz o kurtarma sahnesine birebir tanıklık etmek. O Fatma'nın oradan çıkması. Çıktığında babaannesinin Fatma'yı görmek istemesi ama çok hengame olduğu için gösterelim mi göstermeyelim mi, ben de dedim ki görsün babaannesi. Birbirlerini görsünler, moral olur. Gördüler onlar birbirlerini, o şekilde ağladılar. Orada birebir enkazda, Fatma'nın enkazda çalışan Serdar ve Oktay abi, Madenci abi ve bizim AFAD gönüllüsü Serdar abi, onların çok büyük emekleri sayesinde biz onlarla birbirimize sarıldık. İlknur diye bir arkadaşımız vardı, o da orada içeride Fatma'yı gün boyu teskin etti. Diğer tüm arkadaşlarımızın da her birinde ayrı ayrı parmağı var. Yani bu bir ekip işi. Fatma'nın babaannesiyle sarılması, Fatma'nın gökyüzünü gördüğünde ağlaması, o sahne çok duygusaldı. Üçüncüsü de sizi gördüğüm zaman, uzun zamandır takip ettiğim karşımda Sinan'ı görünce abi burada mı karşılaşacaktık ya diye. Çünkü o ana kadar insani duygularımızı kaybetmiş bir haldeydik. Ve devamlı sese odaklıyız, çalışmaya odaklıyız, çalışmak istiyoruz. Hep ses, ses, ses. O şekilde sanki robotlaşmış gibi çalışırken bir anda benim sivil hayatımı hatırlattığınız için sizi görünce sanki 40 yıllık arkadaşmışız gibi abi burada mı karşılaşacaktık ya diye. Sizinle ilk sarıldığım anda benim için çok duygusaldı. Çünkü hep buraya gelmeyi bir şekilde erteliyordum. Çünkü Mehmet Hoca'nın bir lafı var ya, şimdi ya ne zaman namaza başlayacaksın? Ya şu işleri bir halledeyim, ondan sonra başlarım. Ya şu sıkıntılar bir geçsin, ondan sonra başlarım. Veya işte hayalhaneme ne zaman geleceksin? Ya şu bir işler var, ona ya pazarlık yapıyoruz Allah'la. Ben de o pazarlığı izleyip bilmeme rağmen, yani YouTube videolarını ve podcastleri izlememe rağmen ben de aynı pazarlığı yapmışım. Bu afet birçok şeyi öne almamıza vesile oldu. Demek ki birçok yerde yanlış yapıyormuşuz. Benim de buraya gelmem için
bu öne çekilmesi için böyle bir yerde karşılaşmamız gerekiyormuş. Çok duygusal bir anda benim için o da. Ben İSKİ'de görevliyim. Oradan sizin orada bir su basmayla alakalı şey oldu. Evet. Oradan bir bana ulaşım sağladı. O şekilde. Hani her şeyde varım, sadece fiziken gelemedim. Şimdiye nasipmiş. Bir yerden bir ses aldık. Oraya bakacağız. Olur. Birlikte gidelim. Olur abi. Herkes el ele vermiş. AFAD, asker, vatandaş. Hepsi ses almaya çalışıyor. Bir yerde ses varsa ümit var. Ümit varsa oraya mücadele etmeye değer. Şimdi bu evde de ön taraftan ses alındı. Ama bu taraftan mı daha kolay olur, o taraftan mı daha kolay olur girmek? Çünkü bina zaten çok hassas. Yani bir yerine dokunduğumuz zaman öbür taraf yıkılabilir. Öyle bir halde. Onlar da hem kendi hayatlarını tehlikeye atıp hem de başkalarının hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Buyur Aykut abi. O kadar uzun konuşmak istiyorum ki. Aykut abi, numaranı aldım ben senin. Eyvallah. İnşallah ararım. Vallahi çok yoğun. Ben de acayip Abi, uykusuzum. 30 saattir falan. İhtiyacın var mı abi? Her şey var. Allah razı olsun. Ama dediğim gibi kafa yerinde değil. Allah kolaylık versin. Yapabileceğimiz bir şey varsa Allah yardımcı razı olmak olsun abi. isteriz. Dua edin yeter. Eyvallah, Allah razı olsun. Hadi görüşürüz, Allah'a Selametle. Kendinize iyi bakın abi. Bir de en çok etkileyenlerden bir tanesi o ailesini arayan abiydi. Asker arkadaşı, hani ben orada farkında değilim. Hani sormuştum ona, abi ne yapıyor orada diye. O da ailesini arıyor demişti. O beni de yine çok kötü etkilemişti. Kardeşini çıkarabildik sadece. Anne baba hepsi içeride vefat. Koltuğun arasına sıkışmışlar. Şurada gözüküyorlar zaten. Ama çıkaramadık. Abi. Nebi. Tam mor yastık var abi, abinin arkasında, gördün mü sağ bir yönünde? Aynen. Oradan kafayı soktuğumuz zaman gözüküyor dedim. Şimdi hiç çalıştım. Abi ne yapıyor orada? Ailesini arıyor. Şimdi aslında sizinle karşılaştığımız gün o günün sabahında kız şunu söylemiş. Ya beni niye çıkartmıyorsunuz hala? Neyi bekliyorsunuz gibi bir şey söylemiş. Gayet sağlıklı bir şekilde. İlk duyduğunuz anda bunun ne anlama geldiğini belki anlamıyorsunuz ama sonrasında gerçekten çok dehşet verici bir laf. Çünkü kız yani veya bu kişi dışarının halini bilmiyor ya. Sadece kendi binası yıkılmış zannediyor. Veya depremin büyüklüğünü bilmiyor. Afetin büyüklüğünü bilmiyor. Çünkü dışarıyı görmüyor. Ve hani güzel de bir yere düştüğü için hadi çıkarın beni, çok basit. Fakat oranın ne halde olduğunu birlikte gördük. Komple yıkılmış bir mahalleden bahsediyoruz. Çok dehşet vericiydi benim için bu. Dışarıyı bilmeden böyle bir yardım isteği, dışarıyı bilememesi, dışarıyı bilemeden içerideki insanların orada olmaları dehşet verici. Enkaz altındaki biriyle konuştunuz mu? Videonuzda da vardı, sesimi duyan var mı diye seslendiğim o yerde biz arka taraftan zaten ses almıştık. Sesimi duyuyor musun? Evet de bir yere vur. Sesimi duyuyor musun? Binanın ön kısmından da ses alabilir miyiz diye zaten caddeye çıktığımızda sizle karşılaşıp sol tarafa doğru döndük ve meydanın olduğu kısım tarafından ses almaya çalıştık. Hatta oradan alamamıştık ama diğer taraftan ekipler zaten girmeye çalışmıştı. Orada da 3 kişi vardı. Onların sesi çok derinden geliyordu. Onun haricinde meydanda en alt katı sağlam, diğer katları çökmüş bir bina vardı. Orada bir amcanın olduğunu söylediler arkadaşlar. Ben hemen ekip arkadaşlarımdan, öğrencilerimden bir tanesini yukarıya gönderdim. Hani git bak. Çünkü bir gün öncesine kadar yemekle beslemişler çocuklar onları. Hani kendileri çıkaramamışlar. Amcanın yarısı enkaz altında kalmış, üstüne dolap gelmiş. Yarı kısmı yan durur şekilde dışarıda ama enkazın içerisinde. Kendi imkanlarıyla oraya yemek götürmüşler. Hatta kendi kalp ilaçlarını vermişler amcaya. Hayatta ama çıkaramamışlar bir türlü. Yardım bekliyorlardı. Ben o sokaktan ekiple beraber yürürken önümüzü kestiler. Hani herkes gibi hani ne olur yardımcı olun babam içeride gibisinden. Biz
bir vinçten rica ettik, orada sepeti olan bir vinç vardı. Hani biz oraya çıkarabilir misin diye. Oranın önünde duruyordu. Neyse arkadaşların yardımıyla hızlı bir şekilde çıkalım dedik. Vinçi beklemeyelim. Öğrencimi gönderdiğimde öğrencim yukarıdan hani hocam ex olmuş, ölmüş hasta diye bana bir mesaj verdi. Ben de çıkayım bakayım dedim. Hani maalesef hastalarımızdan, depremzedelerden çoğunu hipotermiye bağlı olarak da kaybettiklerimiz oluyor. Çünkü soğukta maalesef vücut sıcaklığı düşüyor. Hipotermi durumlarında bazen hastaları kaybetmiyorsunuz ama nabızları çok yüzeyel olabiliyor. Her zaman hissedemiyorsunuz. Biraz daha derine parmaklarınızı indirmeniz gerekiyor veya biraz daha fazla beklemeniz gerekiyor. Hani ben öğrencime ben de geleyim bakayım, hani en azından emin olalım, ikimiz birlikte bakalım dediğimde yukarıya çıktığımda amca vefat etmişti maalesef. Biz de çıkaramadık yine o da. Yani her binada ayrı bir hikaye gerçekten. Ben bir ara kendimi kaybettim yani, oradan oraya koşarak nerelere kadar gidebiliriz diye. Raşit Albay vardı, bir yerden ses geliyor diye beni oraya yönlendirdi. Gittim. Ses alamadım. Daha sonra 2 bina yan taraftan ses geliyor dediler. Oraya koşuyorum. Oradan çıkıyorum. Yukarıda birini çıkardılar diyorlar. Oraya gidiyorum. Yani yaklaşık 2 saat boyunca ekiple bağlantımın koptuğu yerlerde oldu maalesef. Telefonla da zaten haberleşme imkanımız çok fazla olmuyor. Yani oradan oraya koşmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü herkes orada yardım bekliyor. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık ama maalesef işte yetemediğimiz zamanlarda insan kendini kötü hissediyor ister istemez. Deprem bölgesinde en duygusallaştığınız an hangisiydi? Çocuğu kurtaramadığım an. Ben yıllarca acil serviste çalıştım. Çok fazla insan kaybettim. Yani gözümün önünde hayatını kaybeden insan gördüm. Çok fazla geri getirdiğimiz insan da oldu. Çocuk yaşta ilk defa bir çocuk kaybettim. Hani çocuk olması bile bizi etkiliyorken oradaki anne babaların neler hissettiğini hiç bilmiyorum. Yani hiçbir zaman da bilemeyeceğim belki baba olmadan veya o duyguyu tatmadan, inşallah tatmayız, Allah göstermesin. Ama o çocuğu geriye getiremediğim için kendimi çok kötü hissettim. Aslında orada yıkıldım. Sizle denk geldiğimiz asker bir arkadaşla muhabbet ederken sizle denk gelmiştik. Hatta o sırada sağlıkçı aranıyor diye seslendiler bir yerden. Ben Aykut abilere bir sağlıkçı sesleniyorlar, oraya doğru gideceğim demiştim. Herhalde o da duymadı, bilmiyorum ama ben sağlıkçı diye söylediklerinde koştum. Hani yardımcı olabilirim belki, enkazdan birileri çıkarıldı zannediyordum. Gittiğimde hani ne yapabilirim dedim. Orada sivil arkadaşlar aşağıda 4 katlı bir binanın ilk katı yine yerle bir olmuş. Şöyle şu kadarcık bir mesafede delik açmışlar. Yaklaşık 15 metre ileride bir babanın kucağında kız çocuğu olduğunu, 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu olduğunu söylediler ve içeride hani babanın vefat ettiğini, kızdan da inleme sesi geldiğini söylediler bana. Ben o sırada içeriye girebilir miyim, giremez miyim? Çünkü çok küçük bir delikti. İçeriye eğildim. İnanın kaskım sıkıştı. Kasktan dolayı ilerleyemedim. Kaskı çıkarıp öyle ilerlemek zorunda kaldım. İleriye doğru gittim. Kız çocuğunu işte beraber dışarıya aldık. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir süreç sonunda. Dışarıya aldığımızda işte kız çocuğu vefat etti. Ben orada 15 dakika boyunca kalp masajı ve suni solunum yaptım ama maalesef ben de hem çok yorulmuştum ve kız çocuğunu artık geriye getirememiştim. Orada yani her şey benim için yeniden başladı diyebilirim yani. Empati duygumu orada kaybettim. Empati yapamıyorum yani oradaki insanların kaybettikleri, çoluğunuzu çocuğunuzu kaybediyorsunuz. Annenizi babanızı kaybediyorsunuz. Ki biliyorsunuz yani Peygamber Efendimiz en büyük sınavlardan bir tanesi çocuğunu mezara koymak, yani çocuğunu kaybetmek diyor. Oradaki insanların acılarını anlamak bizim için anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Ya da anlayacağız ama unutacağız diye çok korkuyorum aslında. Yani korkacağız, bir şekilde biz bunu unutacağız. Çünkü ilk günlerde 24 saat canlı yayın yapılıyordu. Herkesin ilgisini çekiyordu. Artık sosyal medyada şunları görmeye başladım. Hani yeter artık, sıkıldık, işte 3. haftadayız. Hep bunlar bu şekilde mi gelecek? İşte korkmaya başladık. Bizi korkutuyorsunuz, İstanbul depremi. Ama biz ülkecek yani
korkmadığımız şeylere maalesef çözüm üretmeye çalışmıyoruz. 99 depreminde de biz bu acıların aynısını yaşadık. Belki ben 7 yaşındaydım, çok fazla da hatırlamıyorum ama unuttuk, hiçbir ders çıkarmadık. Çıkarmadığımız için yine aynısını burada da yaşadık. Maalesef ders çıkarmamız gerekiyor, almamız gereken eğitimleri almamız gerekiyor. Gerek kendimizle, gerek çoluğumuzla, çocuğumuzla. Ama bu iş öncelikle bana kalırsa eğitimden geçiyor. Bir arkadaş vardı böyle 14-15 yaşlarında galiba, ayağı ezilmiş, sardırmış, altına bir şey yapıştırmışlar alçının. Onunla böyle sendeleyerek yürüyor. Babası da enkazdan aynı günün sabahında çıkmış, yani depremin sabahında, biz oraya daha intikal etmeden önce. Belinde bir problem varmış babasının da. O direkt hastaneye kaldırılmış. Çocuk da 3. gün yanıma geldi, böyle ağlıyor, hıçkırıyor ama. Abi dedi, efendim abicim dedim. Benim abim de dedi, aynı sizin gibi dedi, arama kurtarmacıydı dedi. Enkazın altında dedi, vefat etti dedi. Cenazesini çıkardık ilk gün biz onun da dedi. Bugün dedi eşyalarını buldum dedi. Bir kutu var elinde böyle, siyah bir kutu. Bu dedi, onundu dedi. Bir broş, bizim ekibimizin broşu. Bunu dedi sana verebilir miyim dedi. Şehit olmuş abisinin broşunu getirip bana hediye etti. Onu taktım. Onu hep saklayacağım. Bir de 6 bloklu 8 katlı bir siteye gitmiştik. Orada da inanılmaz çok büyük binalar. Oradan da 2 tane çocuk çıkarmışlardı. Herkes geliyor benim çocuğum mu diye bakıyor. Sonunda birisi geliyor. Feryat figan. Yani şöyle bir ortam. Öyle bir ortam ki çok sayıda yıkım, çok sayıda ölüm var. Yani ölmüşünü bulan, bir de beden bütünlüğü bozulmamışsa şükürler olsun diyor. Öyle bir ortamda ölmüşünü bulanların feryadı maalesef çok kötü. Travmatik bir olay yaşadınız mı? Geleceğimiz gün aslında, geleceğimiz gün bizim arama kurtarma yaptığımız yerin karşısındaki ekiplerden bir tanesinde kızın kolunun sıkıştığını söylediler. Kolonun altında kaldığını söylediler. Şuradan itibaren kolonun altında kaldığını, geri kalan kısımları dışarıda olduğunu söylediler. Kolun kesilmesi gerektiğini söylediler. Ben içeri girip bakmaya çalıştım ama çok kalabalıktı, zaten görememiştim. Normalde bir insanın kolunu kesebilmeniz için buradan turnike uygulamanız gerekiyor. Buradaki kan akışını yavaşlatmanız gerekiyor ki kolu kestikten sonra çok fazla miktarda kan kaybederse, ortalama olarak bir insanda 6 kilo olarak söyleyeyim, 6 kiloluk bir kan vardır. Bunun ikisini kaybettiğinizde şoka girersiniz. Ondan sonrasını kaybettiğinizde artık kanamadan dolayı hayatınızı kaybedersiniz. Şimdi burada kola turnike yapılabilecek bir alan yok. Yani turnikeyi buradan bağlayamıyorsunuz. Şuradan bağlamanız gerekiyor normalde kolu kesebilmeniz için. Hani kolu kesersek çocuğu kaybederiz diye kurtarma ekiplerinin maalesef kesmediğini duymuştum ve o çok benim için hani ne olacak, o kız çocuğu orada mı kalacak? En azından deneyebiliriz bunu. Hani keselim, kurtaramayacaksak öyle kurtaramayalım yani. Hani çocuğu orada canlı bir şekilde bırakmak nasıl olur bilmiyorum. Ben bunu duyunca zaten çok fazla sıkıntı içerisine girmiştim ki sonrasında bir ekiple beraber oradaki kol maalesef kesilip kız çocuğunu oradan çıkarıyorlar ama kız çocuğunu ilk aşamada orada 2-3 öğün besliyorlar, yani kolu kurtaramadıkları için bekliyor. Yani sürekli ekipler değişiyor, hani yapamayız deyip çekiliyorlar. En son gelen ekip kola turnike uygulaması yapıyor. Hani olacaksa bu şekilde olacak, başka açıklaması yok diye kesip alıyorlar maalesef. Yani orada yaşadıklarımız çok zordu. Neresinden anlatayım bilmiyorum ama beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi neydi diye soracak olursanız, ekipten ayrıldıktan sonra, Şişli ekibinden ayrıldıktan sonra biz bir binaya gittik. Hani nereden ses geliyor diye, bu 3. günümüzdü yanlış hatırlamıyorsam. 3. günümüzde bir yerden ses geldiğini bize söylediler. Gittik. Binanın içerisine girdik arkadaşlarla. Çok derinlerden bir ses aldık. Dışarıya çıktık. Hani nereden sese yaklaşabiliriz acaba? Sese en çok neresi yakın? Nereden girebiliriz binaya diye
düşürmeye çalışıyorduk ki binada 4 katı ayaktaydı. Yine ilk 2-3 katı preslenmişti. Biz onlara sandviç tipi yıkılma diyoruz. Direkt olarak preslenmiş bir şekilde çok zor boşluklar bulabiliyorsunuz ve girebiliyorsunuz bu tarz yıkılmalarda. Annenin sesini alıyoruz. Sesimi duyan var mı diye bağırdığımda var diyor. Neredesiniz diye birkaç soru yönelttim. Hani ne taraftasın, yatak odasında mısın, salonda mısın, bana bir şey söyle diyorum. Ama geriye kalan konuşmaları anlayamıyorum. Sanırım Suriyeli bir kadınmış. Daha sonra oradan bir tanesi geldi oradan. Arapça biliyorum dedi ben. Kadınla konuşturdum. Dışarıda binanın yan tarafında bir kentsel dönüşüme verilmiş bir bina daha vardı. O çökmüş. Biz o binanın üzerine çıktık. Hemen bu sağlam binanın buradan şu mutfağın penceresinden kadınla iletişime geçmeye başladık. Arkadaşı konuşturduk kadınla. 8 kişilik bir aileyiz. 6 kişiden ses alamıyorum. Ben bacaklarım ranzaya sıkıştı dedi. 3 yaşında bir çocuğum var. Evin içerisinde odada dolanıyor. Çocuğun olduğu oda yıkılmamış. Şimdi biz yaklaşık 63. saatteydik. 63 saat boyunca çocuk içeride annesine ulaşamıyor. Başka bir odada çocuk. Dolanıyor dedi hani çocuğum. İnanın orada ne yapacağımı bilemedim. Ekipmanımız da yoktu çok fazla içeriye girebileceğimiz. Orada yoldan geçen arkadaşlardan, ekipmanı olan arkadaşlardan yardım istemeye başladık artık. Hani gelin içeriden ses geliyor, yardımcı olun bize. O binanın önünde biz giremediğimiz için, ekipman olmadığı için biz 8 saat boyunca o binanın önünden ayrılmadık. Yani orada ateş yaktık. Oradaki asker arkadaşlarla ilgilenmeye çalıştık. Albayımız vardı, Raşit albayımız. Bize o öncülük ediyordu. Allah razı olsun ondan 1000 kere. O yardımcı malzemeler bulmaya çalışıyordu bize. Fakat biliyorsunuz her yerde arama kurtarma çalışması yapılıyordu yani. Gelene geçene oradaki çocuğun durumunu anlatmaya çalıştım. Hatta bir süre sonra hiçbir ekip kabul etmemeye başladı. İş sağlığı güvenliği uzmanı ekipleri geliyordu. İşte bina riskli, bu binaya giremeyiz. Binada hilti çalıştırdığımız anda ya da bir delik açtığımız anda içeride yıkım oluşabilir diyorlardı. Ama ben yani dışarıda ateşin başındayken ekip arkadaşım Kadir hocamız vardı. Ben onun gözünün içine baktığımda hani anladı artık yani çocuk için üzüldüğümü. Ben oradan ayrılamıyorum yani. 3 yaşında bir çocuk içeride odada hala dolanıyor ama biz dışarıda ne yapıyoruz? Ekip bekliyoruz, ekipman bekliyoruz. İçeri girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz? Yani ben bu işi okuduysam, bunun eğitimimi aldıysam ve bu noktaya kadar, Hatay'a kadar gittiysem her bina riskli benim açımdan. Tamam girilebilir, girilemez ama içeride o canlı, yani onu çıkarmam gerekiyor. Özellikle çocuğu hiç aklımdan çıkaramadım. 8 saat boyunca oradan da ayrılamadım. Allah razı olsun hiç unutmuyorum. İstanbul İtfaiyesi'nden ekipler geldiler. Ekibin önünü kestik. Bir yere gidiyorlardı. Ne olur durun dedik. Bir yerden ses geliyor. Lütfen hani bize yardımcı olun. Yardımcı olmuyorsanız bile ekip malzemelerinizi bize verin. 2 saat içerisinde biz hem anneyi hem de çocuğu çıkarabiliriz. Allah razı olsun onların ekip şefleri çok yardımcı oldu. Geldiler onların ekiple beraber. Yarım saat sürmedi sadece çocuğu içeriden çıkarmamız. 3 yaşındaki bir çocuk içeride. Karanlık gece gündüz. Yemiyor, içmiyor. Yani o çocuğun yaşamış olduğu travmayı nasıl anlatabilirsiniz? Hangi kelimeyle, hangi cümleyle anlatabilirsiniz? Ben bilmiyorum. Allah'a çok şükür çocuğu çıkardık. Yarım saat içerisinde, 2 saat içerisinde de annemizi dışarıya aldık ve daha sonrasında biz çalışmalarımızı tamamlamıştık. Evet anneyi sağlıklı bir şekilde çıkardık. Çocuğun ismi Muhammed'ti. Annenin ismini öğrenemedim. Ama o çocuğu çıkardıktan sonra inanın üstümden o kadar büyük bir yük kalktı ki. Çünkü bazı yerlerde şöyle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ses geliyor ama içeri giremiyorsunuz. Bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Arama kurtarma sırasında Allah'ın size yardım ettiğini düşündüğünüz bir an oldu mu? Oldu. Ben her zaman şöyle zorlandığım kısımlarda şöyle anlatayım. Annemin bana öğrettiği bir dua var. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmen bil hayır. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır, hayırla bitirmemi nasip eyle diye. Başaramayacağımı düşündüğüm her noktada içimden bunu söylerim. O çocuğu çıkaramayacağımızı, o içeride dolanan çocuğu çıkaramayacağımızı hissettiğim noktada da içimden artık bunu söylemeye başlamıştım. Allah'ım ne olur yardım et. Hani çocuk içeride biliyorum. Şu an biz buradayız ve o çocuk içeride dolanıyor. Akşam vaktiydi.
Hani birilerini gönder bize, yani çıkarmamız gerekiyor. O çocuğu orada bırakamayız diye. Orada o şekilde güç aldım. Bilmiyorum hani nereden geldiler, nasıl geldiler. Boş boş yolun ortasından hani bir yerden ses var mı diye yürüyerek gelen insanlardı. Ve karşımıza çıktılar, Allah razı olsun ki. Hani çocuğu ve anneyi çıkarabildik. O çocuğu orada çıkaramasaydım hep orada olacaktım. Hiçbir zaman o anı unutamayacaktım. En azından şu an mutlu olarak hatırlayabiliyorum. Arama kurtarma sırasında Allah'ın size yardım ettiğini düşündüğünüz bir an oldu mu? Oldu. O Özbek mahallesindeki o Fatma arkadaşımızı çıkartırken benim elim ameliyatlı. Parmağımdan ameliyat oldum ve elim yani düz konuma ve sıkamıyorum ve açamıyorum. Yani en ufak bir şey bile ağrıtıyor elimi. Fakat Fatma'ya ulaştığımızda önünde 2 tane inşaat demiri vardı. Tuğlalardan betona saplanmış. Bir de banyo gibi bir yere düştüğü için bir pimapen var önünde. Onları sökmeden kızı oradan çıkartamayız. Ve yüzüstü çalışıyoruz burada. Çalıştığımız alan da çok dar bir alan. Ve çok da güçlü kuvvetli birisi değilim. Allah'ım dedim, bana güç ver. O demiri sallaya sallaya patlattım. Diğerinde de Fatma'nın yüzünü kapattım. Dedim abicim kapat gözlerini. İkincisinde Fatma'ya doğru sallayarak patlattım. Sonra pimapenin kesilmesi lazımdı. Böyle çalışır vaziyette de olmayan bir testereyle Sadık Hoca ile, Umke'den Sadık Hoca ile, Düzce Umke ekibinden Sadık Hoca ile beraber de onu kestik. Kör, topal. Sonra çevirerek onu da koparttık. Kesinlikle o gücü tam olarak orada hissettim. Arama kurtarma esnasında mucizevi veya olağanüstü bir olay yaşadınız mı? Şimdi biz ikinci gün, depremin 3. günü, bizim sahada oluşumuzun 2. gününde Nebi ile beraber o astsubayımızın ve bir teğmenimizin gelip ses var dediği yere doğru giderken bir kız arkadaş geldi yanımıza. Burnunda bir piercing var. Belinde bir bel çantası, uzun bir pardösüsü var. İstanbul'dan ilk deprem olur olmaz ben AFAD gönüllüsüyüm diye havalanında orada kaostan yararlanmış. Bir an önce kendisini Hatay'a atmış. Eli parçalanmış, dizi parçalanmış, enkaza girmiş, ses almış, jandarmayı bildirmiş. Orada koordinasyonu sağlamış, bir sürü işe yaramış. Böyle bir arkadaş. Bu arkadaşın yaşadığı bir yerden ses alıyorlar. Ekiplere söylüyorlar, ekipler geliyor, ses yok. Ekipler gidiyor, hani araban arıza verir, bir yere gidersin, gösterirsin ve o arızayı usta duyamaz ya. Veya işte hastalanırsın, dişçiye gidince zaman diş ağrısı geçer, boşuna mı geldim ben buraya dersin. Onun gibi ekipler geldiğinde ses kayboluyor. Dinleme yapıyorlar, dinlemede ses yok, ekipler gidiyor. Biraz da fırça yiyorlar çünkü çok asılsız ihbar var. Bittikten sonra bu arkadaş yeniden ses alıyor, gayet net sesi duyuyor. Çok da bilinçli bir insan bu. Tekrar ekipleri çağırıyor, yine ses yok. 3-4 kez gerçekleşiyor bu olay. Bu da akşam çadırına gidiyor. Ertesi sabah geliyor, yine ses almaya çalışıyor. Ya diyor ses gelmiyor, halk diyor ki ses gelmemesi normal. Niye? Çıktı çünkü. Kendi imkanlarıyla çıkmış. Yani o ses gelmiyor diye bırakılan kişi gerçekten de gelmiyor da olabilir, ayrı konu. Kendi imkanlarıyla bir şekilde çıkmış enkazdan. Evet var, hiç bozulmayan cesetler var. Sadece ayakta ezilmeye bağlı olduğunu düşündüğümüz bir morarma var. Hiçbir koku yok bedende. Zaten koku olsa evde girmediğimiz köşe kalmadı yani. Kokusu gelir, 6 gün geçmiş, kokmaması mümkün değil diyoruz. Biz ne düşünmeye başladık biliyor musun artık? Bu enkazda kimse yok. Yani bu çocuk bir yere kaçtı ya da bu çocuk aşağı düştü. Bu bina bu çocuğun üstüne devrildi. Bizim zannımız bu olmaya başladı artık. Yani çünkü girmediğimiz, el atmadığımız yer kalmadı. Molozların altından hiç bozulmamış bir şekilde bedeni kokmamış, bozulmamış bir şekilde bedeni çıktı. Enkaz bölgesinde kurtaramadığınız insan oldu mu? İslam. Kurtaramadığımız. İlk delik açıldığından itibaren iletişime geçtiğimiz, canlı olarak rastlayıp da kurtaramadığımız tek bir kişi, o da İslam. Aslında kendisinin yani öncelikle aslında çocukların çıkarılmasını o istedi. Biz de orada araştırma yaptıktan sonra zaten öncelikle çocukları çıkarmamız gerektiğini fark ettik. Çünkü yükün çoğunluğu İslam'ın üzerinde. İslam biraz nasıl söyleyeyim, kilolu bir arkadaşımızdı maalesef. Hani zayıf olsaydı belki çok daha hızlı bir şekilde çıkarabilirdik ama İslam'ı kurtaramadığımız oldu maalesef. Yani hiçbirimiz anlayamayız başımıza gelmediği sürece. Onların bundan sonra gerçekten çok büyük bir manevi ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Maddiyatı bir şekilde toparlarız, bağışlarla, onlarla bunlarla yardımcı oluruz ama çok büyük bir manevi boşlukta olacaklarını düşünüyorum. Deprem sonrası psikolojik enkazı kaldırabilmemiz lazım. Çünkü diğer enkaz zaten Allah'ın yardımıyla bir şekilde inşallah hallolur ama psikolojik enkazı kaldıramamak
üzerimizde çok büyük baskı ve aşılamayacak sorunlar haline getirir. Hiç kimse meraklanmasın. Geleceğe umutla baksın. Abi orada senin yanından ayrıldıktan sonra bizim orada bir tezgahımız vardı işte yardım yaptığımız. Şimdi elinde kartonuyla gelen bir tane abla gördüm böyle ama belli yani perişan bir halde. Kartonu kaldıracak morali yok. Belki gücü vardır da öyle bir morali yok. Kartonu sürerek peşinde taşıyor böyle. Öbür ucundan da kartonun bir tane kızı var Elif diye. Şimdi o bitik haldeler. Yani bir de annesinin bitik olması çocuğa acayip yansıyor. Neyse kartonun içine baktım, içinde bir şey yok. Hani hiçbir şeyler yok. Enkazdan çıkmışlar yani gerçekten. Kurtarılmışlar yani. Ablacığım gel dedim. Şurada işte bizim tezgahımız var. Elimizde ne varsa seninle paylaşalım. Başka bir derdin varsa yardımcı olalım. Falan derken ben Elif'le oradan konuşmaya, irtibat kurmaya başladım. 10-11 yaşlarında falan bir kız çocuğu. Elif yani hiç güzel bakmıyordu yani. Bakışları çok donuktu, çok kötüydü. Hani dedin ya abi bu psikolojik enkazı toplamak lazım falan. Sohbet ettik. Sohbette annesi de sağ, babasının da sağ olduğunu öğrendim. O zaman dedim ki sen neden bu kadar mutsuzsun? Abisiyle ablası enkazdalarmış, vefat etmişler. Ona üzülmüş falan. Şimdi onu duyduktan sonra o enkazı kaldırmanın sadece imanla olabileceğini düşünüyorum yani. Sadece iman, bu dünyanın geçici bir oyun olduğu. Aynı o Mario'daki oyun gibi. Şu an bir canımız gitti. Abimiz gitti mesela. Ablamız gitti. Mario'daki bir canımız gitti gibi. Eğer biz ahireti anlatabilir, ahirete iman edebilirsek bu yaraları o zaman tedavi edebiliriz. Yani manevi anlamda tedavi ancak imanla, Allah'a dayanmakla, onu bilmekle, onu tanımakla olabileceğini düşünüyorum abi ben de. O çocukla bunlardan bahsettim Elif'e. Elif ondan sonra morali düzeldi. Biraz daha iyiydi. Ondan sonra baktım, hatta videoda vardır belki yani. Çekmiş de olabiliriz, hatırlayamıyorum. Sonra kutuyu başının üzerine taşıyordu yani. Öyle. O taşıyamadıkları koliyi başının üstüne taşıyarak işte kaldıkları yere doğru gidiyordu. İnşallah tedavi olacağız abi onlar. İnşallah. Elif. Kolay gelsin. Deprem bölgesinde gördüğünüz en dehşet verici an hangisiydi? Şimdi İstanbul'da herkesin ağzında bir laf var. Biz Antakya'yı gördüğümüz için söylüyorum. Antakya diye bir yer artık yok. Böyle bir kalıp cümle var. Şimdi herkes bunu söylüyor ama bu yıkımı sadece kelime anlamıyla değil, her anlamıyla orada yıkımı görmek. Yani sadece enkaz yıkımı değil, oradaki insanların yıkılışını, hayatların bitişini, çaresizliklerini düşünsenize yani hepimiz yaşıyoruz. İşte oturduğumuz evlere kira ediyoruz. Çalıştığımız iş yerleri var. Arabalarımız var. Araban binanın altında kalmış. Artık bir evin yok, araban yok. İş yerin yıkılmış, bir işin yok. Evindeki bütün eşyalar gitmiş. Eğer kenarda köşede büyük bir birikimin yoksa bir hayatın yok artık. Maddi anlamda. Dolayısıyla bunlara şahit oluyoruz. Bir çift gördüm. Artık 3. gün yardımlar dağıtılmaya başlandı. Bir çift geldi. Karı koca ve gayet de normal, medeni bir çift. Şimdi sabah işe giderken kadını veya erkeği gardırobunu açar veya ayakkabılığını açar. Giyecek ayakkabı bulamaz. 15 çift ayakkabının içinden benim bir ayakkabıya ihtiyacım var der. Alır, sonra ertesi gün yine giyecek ayakkabı bulamaz. Geldiler. Beyefendi dedi ki oradaki çalışan askere, görevli askere, 37 numara kadın ayakkabısı var mı dedi. 37 numara kadın ayakkabısı getirin dedi. Koliden bir tane çıkardılar, aldılar, baktılar 37 verdiler kadına. Aldı. Teşekkür ederim dedi, gitti. Yani ne modeli, ne üstündeki kombinasyonu. Hayattaki bu gereksiz şeylerin tam bir tezahürüydü. Deprem bölgesinde yaşadığınız olaylardan rüyanıza giren oldu mu? İlk gün ben hiç uyuyamadım. Yani terlemeler, şeyler, ben hiç uyuyamadım. Ben normalde de uyku problemi olan bir insanım ve o saatten sonra özellikle ilk gün ve ikinci gün hiç uyuyamadım desem yeridir. Uyuduğumda da hani bir şeyler görüyorum ama ne gördüğümü bilmiyorum. Ne gördüğümü de çok fazla hatırlamıyorum. Böyle sadece içim sıkılarak uyandığını biliyorum. Maalesef. Hep orada ses var mı, ses aldık mı, ses alınıyor mu, ses geldi mi? Hep böyle sese odaklı cümleler. Çünkü oradaki
X faktör o. Ses olduğu zaman yorgunluk, uykusuzluk her şey unutuluyor ve bir an önce olay yerine gitmek için herkes can atıyor. Dolayısıyla bu ses geldi mi, ses geliyor mu, ses var mıymış, ses alındı mı cümlesi o kadar nakşedilmiş ki beynime. Döndüğüm günün sabahında zaten uyuyamadım. Tam uykuya daldığımda nefes geldi diye uyandım. Ondan sonra zaten yine uyuyamadım. Bende travmatik etki bıraktı mı derseniz ilk bir hafta çok kötüydüm. Zaten çok da empati kuran birisiyim. Fakat sonrasında oradaki arkadaşlarla, ekipteki arkadaşlarla sürekli görüşmemiz, hocalarımızın da bize sürekli bunları anlatın. Yani afet sonrası normal davranış sergilemek anormaldir. Anormal davranışlarınızın hepsi çok normaldir. Telkinleriyle yavaş yavaş düzelmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız tüm bu olayların kendi hayatınıza bir etkisi oldu mu? Evet, yani yaşadığım hayatı geriye dönük değerlendirmem gerektiğini, ölümün her an gelebileceğini zaten biliyorduk ama daha fazla hatırlatıcı şeyler oluyor maalesef bunlar bize. Yani yatırımlarımızı doğru yapmamız gerekiyor. Öbür tarafa da çalışmak gerekiyor açıkçası. Ben normalde yemek yemeyi çok severim, uyumayı çok severim, işte giyinmeyi severim. Her şey boşmuş, hepsi boşmuş. Çok ufak şımarıklıklarmış bunlar sadece. İşte tam buğday ekmeği yerim de bilmem ne de. Yani orada bir kuru ekmek, bir su, paketleyecek asla yemem. Orada sürekli bisküviler, kekler. Çok ufak şeylere şımarıklıklar yapıyormuşuz yani. Belli bir standardın olduğu zaman o standardını hiç kaybetmeyeceksin zannediyorsun. Orada bunların hepsinin boş olduğunu gördüm. O Fatma'nın gökyüzünü gördüğündeki o gökyüzüne şükretmesi çok dehşet verici. Ben ilk geldiğimde zaten birisi iş yerindeki bir arkadaş, saçlarım uzundu. Döner dönmez kestirdim. Yani kurtulduğum bir yük olsun o da diye. Beni tanıyamamış. Tanıyamama nedeni de saçlardan değil. Baktım çok yavaş yürüyorsun. Yani çok yavaş yürüyen birisi var. Fizik evet sen ama yürüme sen değil. Beni sakinleştirdi enteresan bir şekilde. Çok gülmeyi seven bir insandım. O azaldı. Diyorum ya bunların hiçbir kıymeti yok, hiçbir şey yok yani. Gülmeyelim, eğlenmeyelim, yemeyelim, içmeyelim ama oradaki insanların başına gelen şeyleri hiçbirimizin unutmaya hakkı yok. Çünkü onlar bunlarla yaşayacaklar. Onlar bunlarla ömür boyu yaşayacaklar. Kaybı olan da, enkaz altında kalan da, hiçbir şey olmayıp orada depremi yaşayan da bunu ömür boyu hissedecek ve bununla yaşayacak. Bizler nankör birer insan olarak birkaç zaman sonra unutacağız. Hatta deprem belki gündemimizden bile çıkacak. Bir 5-10 senelik deprem olmasa yine aynı şekilde. Hiçbir zaman deprem olmayacak, bunlar bizim başımıza gelmeyecek diye yaşamımıza devam edeceğiz ama onlar için öyle olmayacak. Peki ben şunu sorayım abi sana ya. Nebi Hallavi bir eğitim almış yani. Aynı zamanda hoca. Evet. Aynı zamanda hoca, yani bu gerçekten belki de buraya çıkarılacak nadir adamlardan birisi aslında Nebi. Ama senin gibi bu işi sonradan öğrenmiş birilerinden biz şunu öğrensek çok güzel olur. Bu meslekte eğitim süreci nasıl oluyor? Yani meslek dediğim şey şu, arama kurtarmacı nasıl olunuyor? AFAD'ın gönüllülük sistemine kayıt oldum. Şu anda E-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Fakat şu süreç biraz geçmesi gerekiyor. Online eğitimlere katılacaklar. Mükemmel hazırlanmış eğitimler. Arama kurtarmacı olmasa bile kişinin normal hayatında birçok işine yarayacak bilgiler. Belki insanları cezbetmesi için orada bir takım verilen hediyeler var aldığınız eğitimler karşılığında. Çantadır, çakıdır, şapkadır, fenerdir, tişörttür. Bu şekilde hediyelerle de desteklemişler. Çantasını ben bölgede kullandım, gayet de işe yaradı. Bu şekilde uzaktan eğitimleri önce online tamamlayacaklar. Ardından AFAD'ın açacağı saha eğitimleri beraber Yeşilköy'de simülatör enkaz alanından yangın söndürmesine kadar, ipine kadar, çadır kurmasına kadar birçok noktada eğitim veriyor. Gayet profesyonel hocalardan oluşmuş, profesyonel ekipmanlarla mükemmel eğitimler veriyorlar. Bu eğitimler de çok eğlenceli ve çok faydalı oluyor. Bu eğitimleri alırlar. Temel seviye eğitimi tamamladıktan sonra artık ben bir profesyonel arama kurtarmacı olacağım diyorsa bir sivil toplum kuruluşundan üye olup eğitimleri tamamlayarak AFAD'ın vereceği sertifikasyonla veya akreditasyonla profesyonel arama kurtarmacı olabilirler. Ben de bu yolda ilerlemek istiyorum. Bunun için de ciddi adımlar atan STK'larla da görüşüyorum. Herkes de bu şekilde yapabilir. Bunun mesela bir kolu dağcılık, bir kolu mağaracılık, bu şekilde hobi maksatlı yürüyüş kulüplerine katılıp
Sonrasında doğada kalma eğitimleri alıp dağcılık da yapılabilir. Bunu hem hobi hem de bölgede işe yaraması maksadıyla bu şekilde de yapabilirler. Dolayısıyla ben de bu eğitimleri aldığımda arkadaşlarımın söylemleri şuydu. Ya sen ne boş adamsın ya. İşin gücün yok. Ya ne kadar değişik bir adamsın sen. Yani kahvaltıya gitmiyorsun, dolaşmaya gitmiyorsun da kalkıyorsun, bu eğitimlere gidiyorsun. Hakikaten boş adamsın. Böyle söyleyen arkadaşlar var. Yani bu düşüncede de çok insan var. Fakat bu ülke deprem ülkesi. Bunu bizler yapmayacaksak, hala kendimi genç sayıyorum. Sağlıklı genç bireyler olarak biz yapmayacaksak kimden yapacağız? Herkes AFAD gönüllüsü olabilir. AFAD'ın kendi sitesinin içerisinde onun videolarını ve eğitimlerini tamamladıktan sonra herkes AFAD gönüllüsü çok rahatlıkla olabilir. Özellikle insan gücüne bu işte çok fazla ihtiyacımız oluyor. Genç arkadaşlara çok fazla. Çünkü olay yerinde hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Hızlı davranmanız gerekiyor. Kendi can güvenliğinizi de oluşturmanız gerekiyor. Genç arkadaşlar, atik, hızlı, güvenebileceğimiz, zekasını kullanabilecek her insana ve insan gücünü kullanabilecek her insana orada ihtiyacımız vardı ki AFAD da zaten bunun da farkında olduğu için hemen ilk gününde yardım çağrısı yapıp AFAD gönüllüsü olanların hepsini oraya yönlendirmeye çalıştı. Bu iş para için yapılır mı? Arama kurtarma. Adana Havalimanı'ndayken benim daha önceden eğitimlerine katıldığım Tulpars grubunu gördüm. Başkanları Ziya Gökalp Şahin'le bir Fransız gazeteci röportaj yapmaya geldi. Ben de yeterli olduğunu düşündüğüm İngilizcemle yanlarında bulundum. Çünkü Fransız milletinin çok da dürüstçe soru sormayacaklarını bildiğimden dolayı ben de yanlarında bulunmak istedim. Çünkü bizler daha yeni gelmişken bizlerden önce ekibiyle gelmiş olması Fransız muhabirlerin o da enteresan. Tabii ekipteki arkadaş Yasin mükemmel şekilde anlattı durumu. İngilizce röportajı verdi tercümanlık yaparak. Sonrasında Fransız gazeteci dedi ki korkmuyor musunuz? Başkan Ziya Bey'e. Ben de dedim ki başkanım çok özür dilerim bunu ben cevaplayabilir miyim? Tabii Erkut'cum olur söyle dedi. Dedim ki bunun ismi dedim korku değil. Bunun ismi dedim gönüllülük. Burada dedim gördüğünüz hiç kimse buraya para için gelmedi. Burada gördüğünüz herkes gönüllü. Türkiye bu işler için afetlerden dolayı maalesef kötü de olsa bir tecrübeye sahip. Ve bu tecrübeyi insanlarımıza yardımcı olmak için herkes canla başla buraya geldi. Ve binlercesi şu anda havaalanlarında. Bunu yapmak için ancak gönüllü olmanız lazım. Buna kalbinizi vermeniz gerekiyor dedim. Maaşlı yapılacak bir iş asla değil bu. Kesinlikle diyorum bu aldığımız eğitimlerin hepsi inşallah boşa gider. İnşallah boşa zaman harcamışızdır. Hiç afet olmaz da. Fakat olduğu zaman herkes canhıraş. Bir an önce oradaki insanlara yardımcı olmak için sonuçta genciz, sağlıklıyız. Bugün yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin de garantisi yok. Bu yüzden herkes bu işe gönüllü. İnşallah sayımız da artar. Çok çok artar. Çünkü Türkiye arama kurtarmada gerçekten iyi bir yerde. Çok daha iyi de olacak inşallah. Bu iş para için yani AFAD'da sonuç olarak bu bir meslek. Meslek olarak bunu hayatlarını bu şekilde idame ettiriyorlar ama gönüllülük maalesef parayla oluşabilecek bir şey değil. Gönüllülük esaslı ilerlenirse bu noktalarda insanlardan daha fazla faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Bir insan enkazın altında ne kadar kalabilir? Normalde bir insan susuzluğa bir hafta dayanabilir. Bir hafta boyunca dayanabilir hiç su içmeden ya da. Onun haricinde bir hafta 10 gün dayanabilir ama düşmüş olduğunuz yerde eğer imkanınız var, suya ulaşabiliyorsanız, yemeğe ulaşabiliyorsanız bu süreler çok daha fazla artabilir. Yabancı ülkelerde de çok uzun zaman sonra çıkarılan insanlar oldu. Bizde de 296 saat Türkiye için bir rekor saatlerden bir tanesi. 99 depreminde en geç 187. saatte bir depremzedeyi kurtarmışlardı. Burada 296'ya kadar çıkarabildik. Fakat şöyle bir problemimiz oluyor. Bir insanı depremin altından canlı bir şekilde kurtardığınızda bütün çıkardığımız depremzedeler maalesef hayatlarını devam ettiremiyor. Crash sendromu dediğimiz ezilme sendromu vardır. Çok fazla yük bindiği esnada kaslar artık iflas etmeye başlar. İşin tıbbi boyutunu bu şekilde en basitçe anlatayım. Çıkardıktan sonra da dikkatli bir şekilde hastayı hastaneye ulaştırmamız ve hızlı bir şekilde tedavisini yapmamız gerekiyor. Oradaki UMKE arkadaşların zaten bu konularda eğitim aldıklarına hemfikiriz zaten. O hastaya ulaştıktan sonra hastane aşamasına kadar UMKE ekipleri ve 112 ekipleri zaten bize eşlik ediyorlardı. Ama ilk günlerde mesela ilk 2 çocuğu çıkardığımızda o çocukları maalesef kendi imkanlarımızla yani oradaki insanların dolmuşlarıyla kendi arabalarıyla göndermek zorunda kaldık. Çünkü
Ambulans istediğimizde oradaki yolları gördünüz en azından. Yollarda ambulanslar bile ilerleyemiyordu. O ilk 2 çocuğu kendi imkanlarımızla gönderdik. Hatta çıkan çocuklardan bir tanesi hayatını kaybetmiş crash sendromundan dolayı. Yani ezilme sendromundan dolayı. Ezildikçe kaslarda zayıflama oluyor. Buna bağlı olarak da yine hayatını kaybedebiliyor maalesef insanlar. İkinci erkek çocuğumuzdu işte bu crash sendromundan maalesef hastanede kaybettiğimiz dediğimiz arkadaştı. 12-13 yaşlarında falan da biz deliği açtıktan sonra ben kafamı içeriye soktum. Hani kendiliğinden gelebilecek birileri var mı dedim. İçeriye kafamı eğdiğim esnada sol tarafımda bir kız çocuğu yatıyordu. Üzerinde kapı vardı. Onun ayak kısmında İslam dediğimiz arkadaş, zaten bizi yönlendiren arkadaş vardı. Eğildiğimde o erkek çocukla bir de kız kardeşi vardı, o küçük kız kardeş. Onların ikisinin enkazdan sürünerek geldiklerini gördüm zaten. Kız çocuğu aldık. İkinci erkek çocuğumuzu çıkarırken zaten normalde boyunluk takılması gerekiyor. Aşağıda çıkaramayacak durumda olduğunuz enkazzedelere biz içeride serum da takıyoruz normal şartlarda ama yeterli ekipman ve malzeme olmadığı süreçte maalesef çıkarıyorsunuz. İşte çocuğumuzu da ambulansa yetiştiremediğimiz için çocuğu çıkarırken ayak bileklerinden ben kırık olduğunu anladım. Bak sadece görerek anladım, hani dokunarak değil. Çünkü çocuğu ayağa kaldırdığımızda koltuk altlarından yukarıya doğru çıkardığımda, kaldırdığımda ben bilekleri sallanıyordu. Sallanır durumdaydı. Hani yani üstüne basamaz kesinlikle. Kırılır, o şekildeydi. Yani kolundan tuttuğumuzda bile bağırır durumdaydı. Muhtemelen iç organlarından birçoğu zedelenmiş durumdaydı. İşte o yüzden dediğim gibi çıkarılan depremzedelerinde çok dikkatli bir şekilde çıkarılması ve hastaneye yetiştirilmesi gerekiyor. O çocuğun durumu çok kötüydü. Ve annenin, en kötü annenin durumuydu. Hani çıkaramadık belki ama bilmiyorum, hani anlatayım mı, anlatmayayım mı bilmiyorum ama yani annenin yan kısımdan bağırsaklarının bir kısmı hani gözüküyordu, çıkmış. Ayak kemiği dediğimiz şu hemen kaval kemiğinin şu kalçadan bu kemiğin başı dışarıya çıkmış durumdaydı. Çünkü bütün yük anneye binmiş ve o şekilde kız hayatta kalabilmişti. İşte o kız çocuğunun psikolojik olarak nasıl atlatacak, nasıl yapacak bilmiyorum yani. Kendi annesi gözlerinin önünde paramparça ve buna 48 saat boyunca maruz kalmış bir insandan bahsediyoruz. Eyvallah. Ben orada şeyi düşündüm yani. Şu binaya dedim yani nasıl girip orada o cihazları kullanabiliyorlar. Yani orada çekici kullanıyorsunuz. Ondan sonra bazı beton delecek aletleri kullanıyorsunuz. Resmen titreşim oluşturacak şeyler aslında. Yani yapay depremleri siz zaten kendi elinizdeki cihazlarla oluşturuyorsunuz ve oradan birinin canını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yani ben orada ben de sizlere çok dua ettim yani, Allah razı olsun. Kendi canınızı mecbur o binanın içine koyuyorsunuz yani. Bu hiç kimsenin, birçok insanın yapmayacağı bir şey, yapamayacağı da bir şey. Korku veya başka şeyleri nasıl bastırıyorsunuz? Evet, korku bizde de oluyor yani içeriye girdiğiniz noktada korkmuyoruz dersek yalan söylemiş oluruz. Hepimizde korku oluyor ama işte hani bir insanlığı kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır vesilesiyle. Hani en azından bir kişiyi bile buradan kurtarabilirsek bizim için ne güzel. İşin manevi boyutu aslında o kısım. Korkunuzu manevi boyutuyla tamamen kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde korkmuyoruz desek yalan olur. Zor, evet, içeride malzeme kullanımı, çünkü bazen oluyor biz de sıkışıp kaldığımız noktalar oluyor. İlerlerken hani sıkışabilirsiniz, içeride çok rahat hareket edemezsiniz. Ama içeriden canlı bir ses duyduğunuzda ve o insanı sağ salim çıkardığınızda aslında her şeyi unutuyorsunuz. Bütün yorgunluğunuz geçiyor. Ben bunu daha öncesindeki iş hayatımda da hani ölü olarak, eks olarak gelip işte kalp masajıyla, işte tedaviyle hayata geri döndürdüğümüz insanların işte bir hafta sonra tekerlekli sandalyeyle veya yürüyerek dışarıya 2 hafta sonra çıktıklarını gördüğünüzde inanın yaptığınız işin çok da yorucu olduğunu düşünmüyorsunuz. Deprem bölgesinde günde kaç saat uyuyabildiniz? Yani yer bulabilirseniz uyuyabiliyorsunuz. İlk günlerde yer sıkıntısı vardı çünkü hiçbir yere giremiyordunuz. Hiçbir binada maalesef kalmanız doğru değildi. Artçı depremler çok fazla miktardaydı. AFAD il binasını da arkadaşlar da biliyorlar, gidip gördüğümüzde duvar kısımlarının belli bir kısımları yıkılmış durumdaydı ama yani orası bana, orada sadece 1 saat dinlenebildim ilk 2 gün içerisinde. Yani orada kaldığım 2 gün içerisinde.
AFAD il binasının içerisinde aşağıda 1 saat sadece gözümü kestirebildim. Jandarmaların olduğu bir nokta vardı. Orada yatamadık biz çünkü bütün ekip olarak oraya sığamadık. Daha sonra AFAD'a geçelim, orada dinlenelim dedik. Orada bir 3-4 saatlik uyuyabildim. Onun haricinde zaten ilk gün hani yemek, su, çok fazla yardım yoktu maalesef. Su ve ekmekle birlikte işte idame ettiriyordunuz ama orada ya bizim yaşadığımız hiçbir şey değil. Orada açlığı, susuzluğu çok fazla düşünmüyorsunuz. Aç kalsak en fazla kaç saat kalırız. Aşağıda insanlar yardıma ihtiyacı var. Sizin açlığınız veya susuzluğunuzun bir önemi yok aslında orada. Deprem anında yapılması gereken birkaç bir şey varsa, özellikle orada çok ciddi tecrübeler yaşadınız, kurtardığınız insanları nerelerden kurtardınız? En azından bunları bize paylaşabilir misin abi? Şimdi her eğitimde söylenen çök, kapan, tutun. Tabii ki bunu uygulayacağız ama ilk deprem anında akıl sağlığımızı eğer yerinde tutabilirsek, eğer soğukkanlılığımızı koruyabilirsek, anlık bir yıkılma olmadıysa eğer ve tabii hep depreme yatakta yakalanacakmışız gibi gece depremlerine tecrübe ettiğimiz için olur da yatakta yakalanırsak yatağımızın yanına uzanıp cenin pozisyonu alarak çök, kapan, tutun yaparız. Çünkü hepimizin gece nerede yattığı belli. Yatak odalarında yatıyoruz ve orada annem şuradaydı dediğinde kırıp delip baktığımızda annesinin orada olmadığını gördük. Herkes koridorlara kaçmış. Herkes mutfaklara kaçmış, dış kapıya kaçmış, merdivenlere kaçmış. Bunlar da genel olarak binaların orta bölümlerine tekabül ettiği için tabii ki yıkılma şekline de bağlı olmak üzere. Genelde bu yıkıntıları yatakların, bazaların tuttuğunu gördük. Ben de eğer bir deprem anında eğer yatakta yakalanırsam yapacağım şey bu olacaktır. Eğer sokakta yakalanırsak binalardan uzaklaşmamız gerekiyor. Açık alanları geçmemiz gerekiyor. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Şunu da söyleyeyim, ne olur unutmayalım. Hiçbir şekilde unutturmayalım. Eminim sizden yana bir şüphem yok ama yapabileceğiniz ne varsa eğitim konusunda gerek kendiniz, gerek eşiniz, gerek çoluğunuz, çocuğunuz. İstanbul'da yaşıyoruz. Büyük bir İstanbul depremi kapımızı çalabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var. Öncelikle kendi evinizden başlayıp, kendi çoluğunuzdan, çocuğunuzdan ve kendinizin eğitimlerini tamamlayarak en azından enkaz altında ne yapabilirsiniz? Evin içerisinde en güvenli alanlar nerelerdir? Bunları kendinize oluşturabilir misiniz? Bunlara bakmanız gerekiyor. Özellikle deprem esnasında mutfakta yakalanmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Büyük eşyalar size yaşam üçgeni oluşturabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve onları sabitlemeyi kesinlikle unutmayın. Gece yatıyorsanız kaçmaya çalışmayın. Yatağınızın hemen yuvarlanarak kenarına düşüp bir cenin pozisyonu dediğimiz çök, kapan, tutun pozisyonunda kendinize bir yaşam üçgeni oluşturmayı deneyin. Salondaysanız zaten biz hepimiz mutfakta ne kadar vakit geçiriyoruz? En fazla 1-2 saat yemek yerken. Onun haricinde uyurken yatak odasındayız, otururken salondayız. Salondayken de oturmuş olduğunuz koltuklar eğer sağlamsa onların yanında da yine çök, kapan, tutun pozisyonunda hayatta kalma olasılığınızı bu şekilde yükseltebilirsiniz. Kalır mıyız, kalmaz mıyız Allah bilir orasını. Ama biz elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Epey zamandır takip ediyorum Halil'i. Burada bulunmayı çok istiyordum. Kaç kez bu bölgeye, Muğla'dan Adana, Antep bölgesine gelip gittim ama Mehmet abi hep videolarında böyle burası gelip geçerken uğranacak bir yer değil diye sitem ettiği için bugün her şey bittiğinde dedim ki ben bugün yola çıkacağım ama eve gitmeyeceğim dedim. Yani sadece burası için gelmiş olduğum bir zaman olsun istedim. Daha önce Mersin'e gelip hiç Mersin'de vakit geçirmemiştim, bilmiyordum da. Otostopla geldim zaten deprem bölgesinden buraya kadar. Allah razı olsun insanlardan. Yani bu bölgede bizlerden desteklerini esirgemediler. Sizinle aynı ortamın havasını solmak bile, yani onun için bile zaten gelinmeliydi. Çünkü buranın boyasıyla boyanmak lazım. Mehmet abinin, sizlerin söylediği gibi. Bundan başka yol yok. Yani gördük bunu. Bu 20 günde de gördük. Ölüm çok yakın, dünya çok ucuz. Hatta bedava. Yani bu dünya yatırım yapmaya değer bir dünya değil yani. Buralarda olmak lazım. İnşallah Rabbim ayaklarımızı buralarda sabitlesin. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma.
Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.